Şef değil, annem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle güzel bir tarif hazırladım ki yiyenler bunu sizin yaptığınıza asla inanmayacak. Evet, kebapçılarda yemiş olduğunuz o muhteşem yumuşacık lavaş tarifini bugün sizler için hazırladım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu güzel lavaşların yapımına başlayalım. Sıra geldi bu güzel lavaş tarifinin malzemelerine. Un, her zaman olduğu gibi yine kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. 1,5 su bardağı ılık suya ihtiyacım olacak. 1 tatlı kaşığı tuz, aynı ölçüyle yine tatlı kaşığı, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 paket kuru maya. İşte hepsi bu kadar. Bu güzel lavaşın isterseniz yapımına hemen başlayalım. İlk olarak 1,5 su bardağı ılık suyu kabımıza boşaltalım. Hemen üstüne 1 paket kuru maya ve 1 tatlı kaşığı şekeri ilave ediyoruz. Bir güzel karıştıracağız. Kesinlikle tuzu şu an ilave etmiyoruz. Mayamızı öldürmesin. Önce ılık su, maya ve şeker bir güzel aktif hale gelecek. Lütfen içinde pütürleri kalmasın. İyice karıştırın. Yaklaşık şöyle 1 dakika yeterli olacaktır. Bakın zaten gayet güzel eridi. Hiçbir pütürü kalmadı. Şimdi bu noktada aynı ölçüyle 1 tatlı kaşığı tuz var. Onu da ilave edelim. Kalmasın. Onu da şöyle bir güzel karıştıralım. Yeterli. Şimdi sıra geldi çok kontrollü bir şekilde unumuzu ilave etmeye. Burada yine dediğim gibi açıklama kısmında ayrıntılı bir şekilde malzemeleri ve ölçülerini yazacağım. Ama ben her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim. Kullanmış olduğunuz un markasına göre tabii ki miktarı da dolayısıyla değişecektir. Biz her zamanki gibi yine kontrollü ilavemizi yapalım. Ben de gördüğünüz gibi tamamen göz kararı koyup yine oldukça cıvık bir hamur olacağı için benim size tavsiyem bir çatal, bir kaşık veya bir spatula yardımıyla karıştırmanız olacaktır. Tıpkı benim yaptığım gibi. Şimdi siz de şu şekilde unu bütün malzemelerle yavaş yavaş yedirmeye çalışın. Şimdi hamurum aslında gördüğünüz gibi güzel toparladı ama çok daha iyi kıvam verebilmek için şimdi tezgahıma alacağım ve bir güzel burada yaklaşık bir 2-3 dakika kadar devam edecek yoğurma işlemi. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Biraz nefes nefese kaldım. Bakın işte olması gereken kıvam bu. Gördüğünüz gibi. Hafif elime yapışsa da bakın hiç elime hamur gelmiyor. Şöyle alt kısmını da göstermek istiyorum. Bakın lütfen daha fazla bir un takviyesi yok. Şimdi güzelce kabımızı alalım. Kabımızın içine bırakacağız. Ve tabii ki bir tane de kapak. Yaklaşık 40-45 dakika hamurumuz iyice kabarana kadar bekliyoruz. Yaklaşık 40-45 dakikadır biliyorsunuz lavaş hamurlarımızı mayalanmaya bırakmıştık. Artık tam istediğim kıvama gelmiş. Şimdi hemen kapağını açalım. Şu görüntüyü özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten harika bir şekilde kabardı. Şimdi ne yapacağız? İçindeki o maya kokusu ve hala kabarcıklar varsa onların yok edilmesini sağladıktan sonra çok basit bir işlem biliyorsunuz. Ekmek tarifinde de sizlerle bu şekilde paylaşmıştım. Dıştan içe doğru bütün o hava kabarcıklarını aldık. Şimdi şöyle kenara çekelim. Tezgahımıza birazcık şöyle un, var olan bu güzel hamurumuzu zaten o kadar kolay çıktı ki harika. Şöyle bir iki tur döndürelim. Bakın o kadar güzel bir hamur ki gerçekten harika lavaşlar elde edeceğiz.
Ben burada birazcık kendime yer açmak istiyorum. Şimdi şu şekilde yuvarlak yuvarlak bakın. Şöyle yapıp yavaş bezelerimizi bu şekilde oluşturacağız. Özellikle o kısma dizeceğim çünkü burada açma işlemi olacağı için. O kadar güzel mayalanmış ki gerçekten yumuşacık, elimin altından resmen kayıyor diyebilirim. Şöyle aralıklı bırakalım. Şimdi bezelerin üstünü kapatacağım, kurumasınlar. Sırasıyla yapmaya başladıkça şu bezelerimizi de şu arka tarafa alalım. Biraz bana yer açılsın açmak için. Şöyle aralıklı aralıklı. Evet. Şu şekilde kapatıyorum. Bezeler çok güzel oldu. Şimdi sırasıyla bir tane bezemi alacağım. Nasıl açtığımı da göstereceğim. Tezgahımın üstünü unlayacağım. Aynı şekilde üstünü de şu şekilde güzelce istediğim ölçüye gelene kadar açmaya devam edeceğim. O kadar güzel, yumuşacık ve o kadar da güzel kabaracaklar ki gerçekten bayılacaksınız bu lezzete. İşte bakın, kalan fazla ununu da şu şekilde yaptıktan sonra ilk lavaş hamurum hazır. Aynı işlemi yine bütün bezelerin bitene kadar tabii ki devam edeceğim büyük bir keyifle. Sıra geldi bu güzel lavaşları pişirmeye. Benim ölçüm bu şekilde. Tavamın ölçüsü. Şimdi özellikle göstereceğim size tavamı kaldır. Bakın, ocağın ısısı şu şekilde olmalı. Bu ayarda olmalı. Tavamı koyuyorum. Birazcık ısınmasını bekleyeceğim. Ondan sonra da lavaşlarımı sırasıyla pişirmeye başlayacağım. Onun da tabii ki önemli detayları var. Eğer çok bekletirseniz bu sefer kurur. O böyle kabarmaya başladığında alt üst yapacağız. Şimdi hepsini sizlere göstereceğim. Tavamız gayet güzel ısındı. Şimdi ilk lavaşımı hiçbir şey yapmıyorum. Unlamıyorum, etmiyorum. Sadece yapmam gereken lavaşımı şu şekilde tavamın içine bırakmak. Gördünüz mü? Benim tam geliyor bu ölçü. Dediğim gibi kullanacağınız tavanın ölçüsüne göre bezelerinizi açmak tamamen size kalmış. Benimki klasik evlerde bulunan krep tavası ölçüsünde. Şimdi bekliyorum başında. Zaten bütün lavaşlarımı açtım biliyorsunuz. Henüz şu an değiştirmeyeceğiz. Herhangi bir kabarma işlemi şu an yok. Nasıl ki buralarda baloncuklar olmaya başlayacak, işte o zaman arka kısmını da çevireceğiz. Bakın yavaş yavaş başlıyor. Yakın çekimde de göreceksiniz. Gerçekten harika bir lavaş. İşte size harika. Bakın elimi de hiç yanmadan şu güzelliğe bakar mısınız? İşte bu kadar basit. Bu şekilde olduğu andan itibaren bakın çok daha güzel bir şekilde kabarmaya başlıyor. İşte bu şu şekilde harika. Bakar mısınız? Puf puf yumuşacık. Gerçekten çok harika lavaşlar yapıyoruz bugün. Yapımı da kolay. Evdeki malzemelerden. Gördüğünüz gibi bakın şu şekilde de altını göstereceğim. Çevire çevire, çevire çevire şu şekilde önlü arkalı yaklaşık 1-1,5 dakika içerisinde zaten pişirme işlemini bitiriyorsunuz. Bunun en önemli kısmı pişirdikten sonra muhafaza etme kısmı. Havayla temasını kestiğiniz andan itibaren gerçekten 2-3 gün boyunca çok sağlıklı bir şekilde bayatlamadan hala o ilk günkü yumuşaklığını koruyacak şekilde yiyebileceksiniz. Dediğim gibi eğer ölçüleri artırmak istiyorsanız ben bunu sürekli her zaman yapamam, uğraştırıcı diyorsanız şimdi mesela bunu alma zamanı. Evet, ben neden maşa kullanmadan klasik yöntemlerle yapıyorum onu da anlamış değilim. Şu şekilde bakın şimdi hemen üstüne şöyle bir
mutfak örtüsüyle şu şekilde kapattığınız takdirde en azından pişirme esnasında da kuruma olmayacak. Bütün lavaşlarınız da bittikten sonra kapaklı bir kaba koyabilirsiniz, bir buzdolabı poşetine koyabilirsiniz. Yapmanız gereken tek işlem havayla temasını kesmek. Tamamen bu. Şimdi bakın ikinci lavaşımı da attım. Bakın o kadar güzel kabarıyor ki ateşi gördüğü andan itibaren. İşte şu şekilde yine çevirelim. Altını kontrol ediyorum. Isım çok güzel, asla yüksek ateş değil, çok kısık da değil. Gerçekten ortanın bir tık altı diyebilirim. Şu şekilde. Harika, gerçekten çok lezzetli lavaşlar. Çok amaçlı kullanabileceğiniz bu lavaşları sizler de evinizde tamamen pişirmiş olduğum diğer lavaşlarımın üzerine bırakmak. Ben bütün lavaşlar bitene kadar pişirmeye devam ediyorum. Lavaşlarımın hepsini pişirdim. Özellikle de sizlerle paylaşmak istediğim sayı olarak, adet olarak da oldukça fazla çıktı ve gayet de yumuşacık. Yapmanız gereken tüketeceğiniz kadarını dışarıda bırakın. Yemediklerinizi lütfen havayla temasını kesecek bir şekilde muhafaza edin ve afiyetle tüketin diyorum. Evet, bu güzel lavaşlarımı umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak ve deneyecek olanlara afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şef değil, anneyim. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.